Kendinizi normal biri olarak mı görüyorsunuz yoksa uyumsuz mu hissediyorsunuz? Sanki herkes hayatın kullanım kılavuzunu okumuş, herkes o görünmez standartları tutturmuş da bir tek siz o dersi kaçırmışsınız gibi. Okulda, iş yerinde veya aile ortamında sürekli üzerinizde bir baskı var. Uyum sağla, sivrilme, herkes gibi ol. Peki ya size normal kelimesinin aslında sizi kontrol etmek, sizi bir kalıba sokmak ve potansiyelinizi öldürmek için uydurulmuş 150 yıllık bir matematiksel hata olduğunu söylesem? Çünkü bize yıllardır mutluluğun formülünün normal olmaktan geçtiği söylendi. Ortalama bir başarı, ortalama bir vücut, ortalama bir hayat. Şu an izleyeceğiniz video, okulda neden başarısız hissettiğinizin, iş hayatında neden boğulduğunuzun ve ilişkilerde neden aradığınızı bulamadığınızın bilimsel kanıtıdır. Hazırsanız bugüne kadar düşündüğünüz ama söylemekten çekindiğiniz "normal diye bir şey yoktur" cümlesini sadece bir slogan değil, hayatınızın yeni gerçeği yapmaya başlıyoruz. 1950'lerin başı, Amerikan Hava Kuvvetleri büyük bir krizin ortasında. Ellerinde dönemin en gelişmiş jetleri var. En iyi eğitimli pilotlarına sahipler ama uçaklar açıklanamayan bir şekilde düşüyor. Hatta en kötü günlerden birinde tek bir günde 17 pilot hayatını kaybediyor. Mühendisler şaşkın, mekanik bir arıza yok, pilotaj hatası yok. O zaman sorun ne? Suçlu kimsenin aklına gelmeyen bir yerdeydi. Kokpitin tasarımında. Mühendisler kokpitleri ortalama bir pilota göre tasarlamıştı. 1920'lerden kalma binlerce veriyi alıp ortalama bir pilotun kol boyunu, bacak boyunu, göğüs genişliğini hesaplamış ve koltuğu, pedalları, düğmeleri bu hayali ortalama bay pilota göre sabitlemişlerdi. Gilbert Daniels adında genç bir araştırmacı bir şüpheye düştü. 4063 pilotu tek tek ölçtü. Boy, kilo, göğüs çevresi gibi en kritik 10 fiziksel özelliği belirledi ve şu soruyu sordu. Bu 4063 pilottan kaç tanesi bu 10 maddenin tamamında ortalama ölçülere sahip? Cevabın ne olduğunu düşünüyorsunuz? Yarısı mı? %10'u mu? Cevap 0. 4063 kişi arasında devletin standart kabul ettiği o ortalamaya uyan tek bir kişi bile yoktu. İşte ortalamanın sonu dediğimiz yer burası. Eğer siz ortalama insan için bir sistem tasarlarsanız aslında hiç kimse için tasarlamış olursunuz. Peki biz nasıl oldu da olmayan bir hayaletin üzerine eğitimden sağlığa, iş hayatından ahlaka kadar koca bir medeniyet kurduk? Bu hikaye aslında pilotlarla başlamadı. 19. yüzyılda gökyüzüne bakmaktan sıkılıp insanlara bakmaya karar veren bir astronomla Adolf Kutele ile başladı. Kutele, yıldızların konumunu ölçerken yapılan hataların ortalamasını aldığında gerçek konumu bulduğunu biliyordu. Aynı mantığı insanlara uyguladı. İnsanların boylarını, kilolarını, hatta suç işleme oranlarını ölçtü ve meşhur çan eğrisi yani Gauss dağılımını topluma uyarladı. Kutele'ye göre o çan eğrisinin tam ortasındaki ortalama insan mükemmelin ta kendisiydi. Ortalamadan sapmak yani çok uzun olmak ya da çok kısa olmak doğanın bir hatasıydı. O dönemde normal olmak ideal olmaktı. Ama sanayi devrimi ve sömürgecilik çağı başlayınca dünyanın itaatkar ortalamalara değil üstün yöneticilere ihtiyacı olduğu düşünüldü. İşte tam bu kırılma noktasında sahneye Darwin'in kuzeni Francis Galton çıktı. Bu eğriyi aldı ve anlamını tamamen değiştirdi. Galton'a göre ortalama olmak mükemmellik değil, vasatlıktı. İlerleme eğrinin en sağındaki üstünlerdeydi. Galton insanları sıralamaya normal bir standart, sapmayı ise ya bir deha ya da bir bozukluk olarak etiketlemeye başladı. Bugün okullarda girdiğiniz sınavlar, çan eğrisiyle not verme sistemleri, IQ testleri hepsi Galton'ın insanları o eğrinin neresinde durduğuna göre yargılayan, bizi birer sıralama sayısına indirgeyen mirasıdır. Bu matematiksel hata sadece kağıt üzerinde kalsaydı sorun yoktu. Ama biz bu hatayı aldık, toplumsal bir işkence aletine dönüştürdük. Yunan mitolojisinde Prokrustes adında bir haydut vardır. Misafirlerini demir bir yatağa yatırır. Eğer misafir yataktan kısaysa boyunu uzatmak için eklemlerini gerer. Eğer yataktan uzunsa taşan bacaklarını acımasızca kesip atar. Amacı misafiri yatağa uydurmaktır. Modern toplum devasa bir Prokrustes yatağıdır ve bu yatak Türkiye'de çok daha sert yaylara sahip. Bizde bu yatağın adı bazen müfredat, bazen vücut kitle indeksi.
ama en çok da mahalle baskısıdır. Sosyolog Şerif Mardin'in dediği gibi mahalle sadece bir yerleşim yeri değildir. Neyin normal olduğunu denetleyen bir gözdür. El ne der sorusu istatistiksel bir ortalama değil, sosyal bir sınırlamadır. TÜİK verilerine bakalım. İstatistikler bize Türkiye'de yalnız yaşayanların sayısının 5 milyonu aştığını, çekirdek ailenin şekil değiştirdiğini, toplumun pürüzlü ve çeşitli bir hale geldiğini söylüyor. Yani ortalama değişiyor. Ama dizilere, reklamlara, siyasi söylemlere ve akraba ortamlarına baktığınızda size dayatılan makbul vatandaş veya ideal aile şablonu 1980'lerden kalma bir hayalden ibaret olarak kalıyor. Siz kendi pürüzlü gerçekliğinizi, yani yeteneklerinizi, eksiklerinizi, farklılıklarınızı toplumun o daracık ortalama yatağına sığdırmaya çalışıyorsunuz. Bunun için kendinizi törpülüyor, ruhunuzdan parçalar koparıyorsunuz. Mutsuzluğun temel formülü işte bu. Kendin olmak yerine makbul olmaya çalışmak. Peki bu törpüleme işlemi nerede başlıyor? Okulda. Eğitim sistemimiz Taylorizm dediğimiz fabrikalarda işçi verimliliğini arttırmak için kurulan sistemin kopyasıdır. Todoroz'un tırtıklılık ilkesini hatırlayalım. İnsan zekası tek boyutlu değildir. Bir öğrenci matematikte ortalamanın çok üstünde, sözelde ortalamada, dikkat süresinde ortalamanın altında olabilir. Ama biz ne yapıyoruz? Tırtıklı yapıyı toplayıp bölüp tek bir puana indiriyoruz. Çocuğunuzun not ortalaması 3,5. Bu cümle o çocuk hakkında hiçbir şey söylemiyor. Oysa bir insan aynı anda hem bir edebiyat dahisi olup hem de yön duygusu sıfır birisi olabilir. Sistem ise bu kişiye ne dahi der ne de kayıp. Ortalamasını alır ve ona vasat damgasını vurur. Aynı hatayı iş hayatında da yapıyoruz. Şirketler kültürel uyum adı altında aslında sadece ortalama çalışana benzeyen insanları işe alıyor. Farklı düşünen, çalışma ritmi farklı olan ki belki gece daha iyi çalışan, belki hiperaktif olduğu için değişik şekilde odaklanan herkesi uyumsuz diye eliyorlar. Buna yetenek yönetimi diyorlar ama aslında yaptıkları şey vasatlığın yeniden üretimi. O yüzden bir kuruma gidip işinizi halletmeye çalıştığınızda karşınızda çözüm üreten bir zeka değil, sadece prosedürleri uygulayan bir duvar buluyorsunuz. Bu durum Peter ilkesi dediğimiz, yani herkesin kendi yetersizlik seviyesine kadar yükselmesi kavramıyla birleşince ortaya koca bir beceriksizler ordusu çıkıyor. Peter ilkesi bambaşka ve derin bir konu. Onu ileride mutlaka konuşacağız. Ama şimdilik eğer siz de bu üretim bandının bir parçası olmaya reddediyorsanız ve sistemin görünmeyen mekanizmalarını merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü bu kanalda normal olanı değil, gerçeği konuşuyoruz. Sizin de iş hayatında vasatlığa kurban gittiğiniz anlar varsa yorumlarda anlatın. Sistemin röntgenini birlikte çekelim. Sistem sizi sadece vasat birine dönüştürüp bırakmaz. Aynı zamanda size güvenli diye sattığı yolda matematiksel olarak sizi uçuruma sürükler. Nasıl mı? İstatistik biliminin ekonomi profesörlerinin bile çoğunlukla göz ardı ettiği ergodisite kavramıyla. Bu sadece havalı bir terim değil. Herkesin yaptığı ortalama şeyleri yaparsan güvende olursun yalanının matematiksel olarak neden hayatınızı mahvedebileceğinin kesin kanıtıdır. Bir nehir düşünün. Tabelada ortalama derinlik 1 metre yazıyor. Boyunuz 1,80. İstatistiksel olarak bu nehri yürüyerek geçmek güvenli görünüyor değil mi? Grubun ortalamasına bakarsanız evet, ama nehrin %90'ı 10 santim derinlikteyken tam ortasında 5 metre derinliğinde bir çukur varsa ne olur? Siz ortalama derinliğe güvenip suya girdiğinizde o çukura denk geldiğiniz an istatistik susar, fizik konuşur. Boğulursunuz. İstatistik nehir geçilebilir der ama geçmeye çalışan o kişi için istatistik oyunu biter. İşte ergodisite budur. Toplumun ortalama verileri sizin bireysel yıkımınızı, yani o 5 metrelik çukuru gizler. Toplum size ortalama bir üniversite bitir, ortalama bir işe gir, güvenli yol bul der. Çünkü grubun ortalamasına bakarlar. Ama bireyin zaman içindeki yolculuğunda tükenmişlik sendromu, ekonomik krizler veya psikolojik çöküşler gibi yutan bariyerler vardır. Grubun ortalaması bireyin riskini gizler. Başkalarının ortalama başarısı sizin bireysel felaketiniz olabilir. Buraya kadar anlattıklarım sizi korkutmasın. Aksine rahatlatmalı. Çünkü yıllardır ben neden yapamıyorum, ben neden herkes gibi değilim diye
kendinizi suçladığınız o anlar var ya, sorun sizin pilotluğunuzda değildi. Sorun içinde oturduğunuz kokpitteydi. Peki çözüm ne? Hava kuvvetleri o sorunu nasıl çözdü biliyor musunuz? Pilotları değiştirmeye çalışmadılar. Kokpiti değiştirdiler. Ayarlanabilir koltuklar, ayarlanabilir pedallar icat ettiler. Sistemin bireye uymasını sağladılar. İşte bu ayarlanabilir kokpit mantığını artık zihinlerimize de uygulamak zorundayız. Bugün nöroçeşitlilik kavramı bize otizmin veya ADHD yani dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun bir hastalık değil, sadece Android ve iOS gibi farklı bir işletim sistemi olduğunu söylüyor. Gabor Mate'nin dediği gibi hasta bir topluma uyum sağlamak yani normal olmak bir sağlık belirtisi değildir. O yüzden bir dahaki sefere size normal olan budur, el ne der, ortalaman kaç diye sorduklarında o 4063 pilotu hatırlayın. Ortalama insan yoktur. Sadece sığmaya çalıştığımız o demir yataklar vardır ve artık o yataktan kalkma vakti geldi. Ancak unutmayın, sistemin bizi tek tip hale getirme çabası sadece okuldaki notlarımızla veya iş yerindeki performansımızla sınırlı değil. Cüzdanımız içinde yeni bir normal icat ettiler. Hiçbir şeye sahip olmadığımız, sadece sistemin kiracısı olduğumuz bir hayat. Mülkiyet kavramını nasıl yok edip bizi nasıl ideal aboneye dönüştürmeye çalıştıklarını anlattığım video şu anda ekranda. Sistemin normal vatandaşı olmaktan çıktık. Sıra ideal abone olmayı reddetmekte.